2015 yılında bir adam traktörle ilişkiye girerken yakalandı. Meğer 450 traktörle daha ilişkiye girmişti. Kişisel bilgisayarında yüzlerce traktör fetişi görüntüsü bulundu. Arabalar animasyon filmi de dahil. Yani bence. Bilim insanları fetişleri çok eşsiz yollarla inceleyerek fetişi olan insanların beynindeki fiziksel değişiklikleri anlamaya çalışıyor. Yani eğer bir fetişiniz yoksa beyniniz fetişi olanlara göre daha mı farklı? Ve bunun teknoloji şirketleri tarafından oluşturulan ve potansiyel olarak cinsel dürtünüzü kontrol eden algoritmalarla olan ilişkisini çözmeye çalışıyorlar. İster fetiş olsun ister olmasın herhangi bir uyarılma şu 4 fizyolojik adımı takip ediyor. İlki beyin tarafından bilginin işlenmesi. İkincisi vücudunuzda terleme gibi yüksek alarma geçirecek, hatta bazı durumlarda göğüs uçlarının sertleşmesine neden olabilecek uyarılma. Üçüncüsü teşvik motivasyonu, yani uyarılmış halinizi sürdürüp sürdürmeyeceğinize dair bilinçli veya bilinçaltı karar verme. Dördüncüsü ise genel tepki, yükselme. Ne demek istediğimi anladınız. Bu uyarılmanın bilimsel bir açıklamasıydı ve insanları neyin uyardığı kişiden kişiye değişecektir. Bazen bir vücut parçası veya cansız bir nesnenin beyinde işlenmesiyle başlayan bir fetiş içerir. Örneğin damacanaya veya traktöre ilgi duymak veya ayaklara ilgi duymak, yani ayak fetişi. Sadece gözlemsel verilere dayanarak yapılan bir çalışma insanların neden koltuk altına bu kadar çekildiğini açıklamaya çalıştı ve koltuk altının genital bölgeyi taklit ettiğini öne sürdüler. Koltuk altları tıpkı genital bölgeler gibi, yani kaba tüylerle kaplı, salgı ve koku yayıyor. Bu nedenle teknik olarak koltuk altı genital olmayan bir vücut parçası olsa da beyin koltuk altını genital bölge gibi düşündüğü için yaygın bir fetiş olabilir. 90'lardan kalma çeşitli çalışmalar fetişlerin erkeklerde kadınlara göre daha yaygın olduğunu iddia etmeye çalıştı. Ancak son anketler erkek veya kadın arasında fetiş sahibi olma oranında istatistiksel anlamlı bir fark olmadığını gösterdi. Algoritmalar ve teknoloji şirketleri bu meseleyi çok daha fazla etkiliyor olabilir. Buna birazdan değineceğiz. En yaygın fetişler ayakları içeriyor. 2007'de 5000 kişi üzerinde yapılan bir çalışmada ayakların veya ayakkabılar gibi ayakla ilgili nesnelerin en yaygın fetiş olduğu bulundu. Binlerce kişi üzerinde yapılan başka bir çalışmada ise fetişlerin 3'te 2'si ayaklar, çoraplar veya ayakkabı ile ilgili olduğunu gösterdi. Ayak konusunun bu kadar yaygın olmasının nedeni hala bir tartışma konusu. Bir söylem ayaklar ve parmaklar için dokunma hissini algılayan nöronların hemen yanında cinsel organ için hissiyatı sağlayan nöronlar olduğu söyleniyor. Bu yüzden bazı nörobilimciler ayak ve cinsel organ nöronlarının fizyolojik örtüşmesinin bu kadar çok insanın ayaktan tahrik olmasının nedeni olabileceğini öne sürüyor. Ayaklarını kaybeden ampute kişiler üzerinde yapılan başka bir çalışmada ise olmayan ayaklarında hayalet zevk hissettiklerini öne sürüyor. Gerçekten ilginç. Bu konuda karşıt fikirler de var. Bazıları ayaklara dokunmaktan zevk almanın ayakları daha temiz ve sağlıklı tutmaya teşvik edebileceğini düşünüyor. Esasen ayağa olan ilgi ayaklarınızın etrafındaki hijyeni arttırarak daha sağlıklı tutmak için evrimleşmiş olabilir. Bu söylemlerin hiçbiri gerçeklere dayanmamakta. Bunlar bilim insanlarının neden ayaklara karşı bir ilginin olduğuna dair söylemler ortaya koymasıdır. Fetişler çok karmaşık ve üzerinde çalışılması gerçekten zor. Bu yüzden bilim insanları fareler üzerinde gözlemler yaptı. Cinsel olarak deneyimsiz 2 grup laboratuvar faresi bu deneyde rol aldı. Bir gruba cırt cırtlı gömlek tarzı bir kıyafet giydirildi. Diğer grup ise kontrol grubuydu. Hiçbir şey giydirilmedi. Kontrol grubu olgunlaştığında normal çiftleşme davranışı sergiledi. Gömlek giysin ya da giymesin hepsine ilgi duydu. Gömlek giyen grup ise cırt cırtlı gömlek olmadan uyarılma sağlayamadı. Başka bir çalışmada ise bir grup erkek fare yavrusu limon kokulu bir alanda tutuldu. Diğer grup ise kokusuzdu. İlk deneyimleri için biri limon kokulu fare, biri kokusuz fare olmak üzere bir dişi seçmelerine olanak sağlandı. Kontrol grubu iki dişiye de eşit olarak ilgi duyarken limon grubu limon kokulu olanı tercih etti. Yani her iki durumda da fareler cinsel ödülü cırt cırtlı gömlek veya limon kokusu gibi nesne ve durumlarla ilişkilendirmeye başladı. İnsanlara genellenirse yani fetişler çeşitli durumlara maruz kalma yoluyla da oluşabileceği anlamına geliyor. Teknoloji şirketlerinin dürtüleri kontrol etmeye başladığının düşünülmesi de maruz kalma ile ilgili bir durum. Uyarılma ve arzulara artık internet üzerinden maruz kalınıyor. İster internette arzuladığınız kategoriyi aratın, İster bu tarz durumlara maruz kalın.
Teknoloji şirketleri özel ve genel arzularınızın verilerini barındırıyor. Ünlü malum sitelerde aranan en çok 100 terime bakıldığında 16'sı erkeklerin arattığı ensest temalı, 9'u kadınların arattığı ensest temalı ve erkekler arasında tüm aramaların %5'i eşcinsellik içeriyor. Ancak Facebook gibi şirketlerin anket raporlarına göre erkeklerin sadece %2 ila 3'ünün kendini eşcinsel olarak tanımladığını gösteriyor. Bu bilgi doğru ellerde güvende, ancak teknoloji şirketleri platformlarına olan ilgiyi arttırmak için algoritmalar kullandıkça karşınıza ilgi alanlarınıza ve size hitap eden içerikler çıkacaktır. Bu da sizi ilgileneceğinizi düşündükleri şeylere maruz bıraktıkları anlamına geliyor ve bu da arzularınızı değiştirebiliyor. İnternette malum videolar izleyen 25 erkek ve izlemeyen 24 erkek üzerinde fMRI beyin taramaları yapıldı ve aşırı video izleyen erkeklerin beyinlerinde fiziksel değişiklikler olduğu tespit edildi. Beynin istek ve dopamin sağlayan kısmında değişiklikler görüldü. Dopamin hayatta kalmamızda önemli rol oynuyor. Yemek, sevgi, arkadaşlık gibi hayatta kalma ihtiyaçlarımıza olan şeyleri istememizi sağlıyor. Ancak aynı zamanda video izlemeye de teşvik ediyor. Uzun süre malum video izlemek dopamin seviyelerini yüksek tutacak ve beyni fiziksel olarak bozacaktır. Teknoloji şirketleri sizi aktif tutmanın yollarını buldukça karşınıza mesela Instagram keşfedinizde ilgi çekici kadın fotoğrafları veya sizin arzulayacağınız içerikler çıkartıyorlar. Bu kadar fazla çevrim içi maruziyet gerçek hayatta arzulama biçiminizi değiştirebilir. Bunun yanı sıra birçok çevrim içi içerik süper uyaran olarak kabul edilir. Yani tüm karşınıza çıkan vücutlar, uzuvlar ve hatta yiyecekler bile abartılı şekilde algoritmaların sizi çekmek için karşınıza çıkarmasıdır. Kuşlarla yapılan çalışmalar bir yuvaya normal, bir yuvaya da süper uyaran şeklinde canlı benekli alçı yumurtalar eklenmesini ve anne kuşun gerçek yumurta yerine süper uyaran yumurtanın üstüne oturmaya daha çok ilgi duyduğunu gösteriyor. Veya erkek mücevher böcekleri gerçek bir böcektense daha ilgi çekici olduğu için içki şişesi kapağıyla çiftleşmeyi tercih ediyor. Başka bir ankette ise insanların %82'si çevrim içi malum video izlemeyi bırakmaya çalışırken başarısız olduklarını gösteriyor. Sosyal bilimciler ve nörobilimciler tüm bu çevrim içi içeriklerin beyninizi nasıl değiştirdiğini anlamak için çalışıyorlar. Cinsel hayatlar ve cinsel ilgi alanları çevrimçi hale geldikçe internet şirketlerine ve algoritma kullanan büyük şirketlere gerçek hayattaki arzularınızı ve dürtülerinizi hissetme ve görme şeklimizi kontrol etme konusunda daha çok fırsat veriyoruz. Bence bu konu gerçekten ilginçti. Farelerdeki fetiş deneyleri özellikle. Sen ne düşünüyorsun? Yorumlarda belirt. Abone olmayı da unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.